Sevgili yatırımcılar merhaba. Bu videoda genel olarak Ford Otosan'ın mevcut durumu ve geleceği hakkında değerlendirme yapacağız. Son gelen Haziran ayı üretim ve satış verilerine göre satışlarda artış gözükmesine rağmen şirketin fiyat hareketlerinde bir artışın yaşanmaması bu durumun araştırma konusu olmasını gündeme getirmiş. Aslında bu durumun basit bir cevabı var. Şirketin satışlarını arttırsa da karlarda bir artış olmadığından fiyat artışlarında karlarla bağlı olduğundan fiyatta bir hareket gözükmemekte. Son 2 ay yıllık bazda meydana gelen adetsel artışlar gelecek bilançoda karlara da yansırsa o zaman fiyat hareketlerinde yansıyacağını söyleyebiliriz. Pilotoda satışların artmasına rağmen fiyat düşüşlerine sebep olan karların neden artmadığını araştırmaya çalışacağız. Bu durum geçici mi yoksa kalıcı mı? Şimdi şirketin satışlarının %85'ini oluşturan Avrupa'ya ihracat olduğundan öncelikle Avrupa'daki durumdan başlayarak bir durum tespiti yapmaya çalışalım. Daha sonra da Türkiye içerisindeki durumu inceleyerek finansalların son durumu, aracı kurumların ve şirketin beklentileri sonucunda yıl sonunda fiyat aynı yerinde mi kalacak yoksa bir hareket sağlayabilecek mi onu araştırmaya çalışalım. Avrupa incelememiz satış ve kar odaklı olacağından bu iki kalemin etrafında devam edeceğiz. İlk olarak Avrupa'da binek araç ve ticari araç pazarının ne durumda olduğuyla başlayalım. Yayınlanan raporlarda Avrupa hafif ticari araç pazarının büyüklüğünün 2025 yılında 97,85 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor ve tahmin döneminde 2025-2029 arasında %7,87'lik bir büyümenin, eşik büyümenin olabileceği düşünülüyor. 2029 yılına kadar 132 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Hafif ticari araç sektörü değişen iş modelleri ve operasyonel gereksinimler tarafından yönlendirilen önemli bir dönüşüm yaşıyor. Son teslimat ağlarının genişlemesi, lojistik şirketleri ve parakendecilerin filolarını değişen tüketici beklentileri karşılayacak şekilde uyarlamasıyla hafif ticari araç pazar dinamiklerini yeniden şekillendiren önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu değişim özellikle verimli ve çok yönlü ticari araçlar olan talebin yoğunlaştığı kentsel alanlarda belirginleşiyor. Pazar, araç tasarımı ve işlevselliğinde yeniliklere yanıt verdi ve kentsel operasyonlar için özellikle kargo kapasitesinin ve manevra kabiliyeti iyileştirmeye odaklandı. Çevresel kaygılar, hükümet desteği ve karbonsuzlaştırma hedefleri Avrupa'daki elektrikli araç talebi ve satışlarını da arttırıyor. Avrupa ülkelerinde elektrikli araçlara olan talep ve satışlar son birkaç yılda önemli ölçüde arttı. Artan çevresel endişeler, katı hükümet kuralları, yakıt verimliliği, düşük servis maliyeti, karbon emisyonu olmaması ve hükümet tarafından sağlanan süspansiyonlar gibi elektrikli araçların avantajları Avrupa ülkelerinde elektrikli araçların büyümesine katkıda bulunan faktörlerden bazıları. Özellikle 2019-2021 dönemi arasında önemli bir artış, elektrikli araç satışlarındaki önemli artışın meydana gelmesi ve Avrupa ülkelerinde araçların elektriklendirilmesinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde muazzam bir şekilde artması bekleniyor. Bölgelerdeki hükümetlerin karbonsuzlaştırma çabalarının Avrupa'daki elektrikli ticari araç pazarının yönlendirilmesi bekleniyor. Örneğin Ocak 2022'de Almanya Ulaştırma Bakanı 2030 yılına kadar 15 milyon elektrikli araç yola çıkarma hedefleri olduğunu duyurdu. Bu tür faktörlerin 2024-2030 dönemlerinde Avrupa ülkelerinde elektrikli araç satışlarının artması bekleniyor. 2025'in ilk çeyreğinde küresel belirsizliklerden dolayı %2,4 küçülen Avrupa otomotiv pazarında binek araçlarda %-0,6 oranında bir küçülme meydana gelirken ticari tarafta ise %12 oranında bir daralmanın meydana geldiği söylenebilir. Proton'un satışlarında daha çok ilgilendiren ticari araç tarafında ise hafif ticari araçlarında %-11,9'luk bir düşüşün yaşandığı gözükmekte. Avrupa'da güçlü bir üretim kapasitesine sahip olan Ford Otosan elektrikli araç geçişinde de öne çıkıyor. Ancak ekonomik yavaşlama ve regülasyon baskısı riski taşıyor. Avrupa hafif ticari araç pazarı hızla büyüyor. Ford Otosan'da güçlü üretim,
dominansı ve elektrikli model yatırımı ile avantajlı konumlarda gözüküyor. Geneli yansıtan bu durumun Froto özeline gelindiğinde ise Avrupa'da yapılan satışlarda %4 oranında bir daralmanın olduğu gözlemlenmekte. Tabii burada hafif dizel araçlarda tüm ürünlerde bir küçülme meydana gelirken -4'ün daha fazla derinleşmemesine Volkswagen'le ortak üretim olan bir tonluk araç ve Ford Custom'un kurtardığı gözüküyor. Burada da %28 oranındaki artış bu %4'ün daha yukarıya çıkmamasına sağlamış gibi gözüküyor. Son gelen bilançoyla 3 aylık veriyi gösteren ilk çeyrek bu şekilde olmasıyla beraber 2025'in ilk 5 ayında gelen yüksek satış adetleriyle beraber bir önceki aya göre toplamda 2024 2024'ün ilk 5 ayının toplamıyla 2025'in ilk 5 ayının toplamı arasında %17 oranında toplamda bir artışın olduğu meydana geldiği gözüküyor. Burada da tabii Türkiye'den yapılan ihracatın 2024'te 132 bin adetten 2025'te aynı ilk 5 ayda 165 bine çıktığı gözüküyor. Romanya'da da 2024'te ilk 5 ay 81 bin adetken 2025'te bu adetin 83 bin adete çıktığı, Romanya'da artışın %3 oranında, Türkiye'de ise ihracat artışının %25 oranında arttığı gözüküyor. Tabii buradaki artışların ana sebebi grafikte de görmüş olduğumuz gibi Türkiye çıkışlarında son iki aydaki adetsel artışların önemli oranda yükselmesi. Mart-Nisan ayındaki 45.999'luk adetsel artışın bir önceki çeyreğe oranında düşük olsa bile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli oranda artmış olduğu gözüküyor. Burada da yılbaşından itibaren 2024 yılında bir artış, adetsel bazda bir artışın olduğu gözlenmekte. Özellikle son iki çeyrekte hem önceki yılın aynı dönemine göre adetsel bazda önemli artışların olduğu gözüküyor. Tabii buradaki şu anda bizim elimizde olan finansallardaki şu 3 noktanın verileri bulunuyor. Şuradaki 2 noktanın oluşturduğu verilere göre de 6. ayda gelecek olan bilançoda buradaki yüksek orandaki adetsel artışların satışlara ve karlılığa nasıl yansıyacağı ve bu şekildeki artışların da bu yansıma neticesinde fiyatı ne şekilde etkileyeceğini gelecek olan 6. ay bilançolarında göreceğiz. Diğer bir satış konusu ise özellikle Avrupa özelinde Frotto'nun elektrikli araç satışlarını oluşturmakta. Toplam Avrupa satışlarının yüzde kaçı elektrikli satışlardan olduğu tam olarak bilinmemekle beraber tahmini olarak satışların %30'unu elektrikli araçların oluşturduğu düşünülüyor. Avrupa tarafındaki satış durumunu inceledikten sonra satışlardan kar veya fiyat kombinasyonuna geçmeye başlayalım. 2024 3 ve 2025 3 dönemleri kıyasladığımızda Frodo'nun adet ve TL bazlı satışlar üzerinden çıkarılan veriye göre araç başı ortalama birim fiyatları ve satış adetlerini incelemeye çalışalım. Buradaki tabloda görmüş olduğumuz gibi şirketin Türkiye satışlarında 2024 3'ten 2025 3'e bir TL bazlı bir satış düşüşünün meydana geldiği gözüküyor. Bununla beraber Avrupa satışlarında da 122 milyardan 129 milyara çıkan bir Avrupa satışının oluştuğu gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz gibi geçen sene aynı döneme istinaden Avrupa satışlarının arttığı gözüküyor. TL bazlı artışlar böyleyken adetsel bazlı satışlarda ise 2024 3'te 24 bin adetken 2025 3'e 25 bin adede yükseldiği gözüküyor. Fakat burada da tam tersi bir şekilde TL bazlı satışlarda Avrupa'da satış artarken adet bazlı artışlarda ise Avrupa'da bir düşüşün meydana geldiği gözüküyor. 2024 3'te 145 bin adet araç satışı yapılırken 2025 3'te 140 bine düştüğü gözüküyor. Bu veriler çerçevesinde şirketin satmış olduğu TL bazlı cirosuna karşılık şirketin ortalama adetsel bazlı fiyatı ne olduğuna bakacak olursak şirket 2024 3'te araç başına
1 milyon 486 milyonluk bir fiyat belirlerken 2025 3'te 1 milyon 344'e düşmüş araç başı birim fiyat. Bu durum Avrupa'da ise 2024 3'te 839 bin liradan 2025 3'te 927 çıktığı gözüküyor. Burada birim fiyatın yurt içinde düşerken yurt dışında arttığı görülmekte. Yurt içinde düşme sebebi sattığı araçlardan binek tarafında ve kamyon tarafında adetsel düşüşlerin yaşanması fiyat kırmasına sebebiyet vermiş olabilir. Burada bir seçenek dahilinde söyleyebiliriz. Diğer konuda ise Avrupa'da sattığı araçların birim fiyatlarıyla Türkiye'de sattığı araçların birim fiyatı arasında 2024'te 3'te %77, 2025 3'te de %45 fark oluşuyor. Yani Avrupa'da şirket daha ucuz araba satıyor. Buna karşılık da şirket satmış olduğu araçlardan araç başı ne kadar fabrik elde ettiğine bakacak olursak şirketin yatırımcı sunumunda sunmuş olduğu bu görselle göre şirket 2024 birinci çeyreğinde 1 milyar 906 milyonluk euroluk bir fabrik karı, araç başı fabrik karı elde etmesine karşılık 2025 ilk çeyrekte buradaki meblağ 1 milyon 856 bin euroya düşmüş gözüküyor. Bunu da TL'ye çevirdiğimiz zaman aslında 2024 3'te 70 bin lira olan araç başı fabrik 2025 3'te 87.285 ki ona düşmüş gözüküyor. Burada euro bazlı bir düşüş oluşmasına karşılık TL bazlı da bir artışın meydana geldiği gözüküyor. TL bazlı karlarda adetsel oranda bir yükselişin olduğu gözüküyor. Yukarıda İnceleme yaptığımız kadarıyla gördük ki şirketin son adetsel bazlı satışların son 2 ay bilanço içerisinde olmadığından son 2 ayı saymazsak şirketin satışlarında önemli bir artış olmasa da kar tarafında ise baktığımız zaman aynı şeyi söylemiyoruz. Özellikle faaliyet karı tarafında enflasyon muhasebesinden bir düşüş eğiliminde olduğu gözüküyor. Ana konumuz buradaki faaliyet karlarının düşme sebebi enflasyon muhasebesi ve maliyet artışları mı? Yoksa özellikle Avrupa tarafında meydana gelmeye başlayan ağırlıklı elektrikli araç pazarındaki yoğun rekabetten mi kaynaklanıyor? Onu incelemeye çalışacağız. İlk bakışta gözümüze çarpan enflasyon muhasebesinin etkili olduğu gözüküyor. Çeyreklik bazda satış ve karlılık grafiğine baktığımız zaman 2023-12 döneminde enflasyon muhasebesi uygulaması başladığı dönemde gördüğünüz gibi faaliyet karlarında önemli bir düşüşün meydana geldiği gözüküyor. Çeyreklik bazda yıllık bandırılmış bazda da baktığımız zaman aynı şekilde 2023-12 döneminde de özellikle faaliyet karlarında önemli bir ani düşüşün meydana geldiği gözüküyor. Tabii buradaki düşüşleri şöyle aşağıya doğru gittiğimiz zaman satışların maliyetinin ters etkisi olan brüt kâra da baktığımız zaman 2023-12 döneminde brüt kârda önemli bir düşüşün meydana geldiğini gösteriyor bize. Burada da tabii satışların maliyeti tarafında şirketteki bir maliyet artışının oluştuğu gözüküyor. Tabii buradaki maliyet artışının hangi kalemlerden geldiğini incelemeye çalışacağız. Tabii burada kesin olarak enflasyon muhasebesinin etkisidir veya kesin rekabettendir demek biraz zor. Fakat iki tarafı da incelemeye çalışarak sebep ve sonuçlar üzerinde durmaya çalışalım. Faaliyet karlarının düşmeye başladığı 2023-12 dönemini baz alırsak bu dönemde enflasyon muhasebesinin başlaması bize burayı biraz irdelememiz gerektiğini söylüyor. Bunun için 2-3 grafiğe daha ihtiyacımız var. Satışların maliyeti, faaliyet giderleri ve amortisman giderleri gibi grafikleri de inceleyerek buradan bir durum tespiti yapmaya çalışalım. O yüzden şuradan menüden satışların maliyet etkinlik oranlarına giderek ilk olarak satışların maliyeti tarafında nasıl bir durumun gerçekleştiğine bakacak olursak çeyreklik bazda da görmüş olduğunuz gibi satışların maliyeti tarafında 2023-9'dan 2023-12 yani enflasyon muhasebesine geçiş dönemine bakıldığı zaman çeyreklik bazda %79 olan satışların maliyeti satışlara oranı 2023-12'de yani enflasyon muhasebesi uygulanmasıyla beraber %92'ye çıkmış gözüküyor. 79'dan 92'ye çıkan bir artış var çeyreklik bazda. Çeyreklik bazda enflasyon muhasebesinin başlamasıyla meydana gelen satışların maliyeti tarafında
diğer önceki dönemlere göre maliyet artışlarının yükselmesiyle beraber yükselişler, maliyet artışları devam ediyor. Yani %79, %87'lik tarihi ortalamasının üzerinde seyretmesine sebebiyet veriyor. Buradaki %79'dan %92'ye çıkan bir maliyet artışının, tabii buradaki artışın doğal yollardan olduğu söylenemez. Maliyetlerin içerisinde bulunan amortisman giderlerinin enflasyon muhasebesinden dolayı duran varlıklardan meydana gelen artış neticesinde amortismanlarda da artış gerçekleşmiş gözüküyor. Ve amortisman maliyetlerinde oluşan yükseliş etkisiyle maliyetleri amortisman oranı kadar yukarı çekmiş gözüküyor. Bunu biraz da yıllık bazda satışların maliyeti içerisinde bulunan kalemlerin oranlamasıyla hangi kalemlerde bu dönemlerde bir artış meydana geldiğine bakarsak daha net bir şekilde görmüş oluruz. Bununla beraber şirketin amortisman giderlerine de bakacak olursak, amortisman giderlerinde de gözüktüğü gibi çeyreklik bazda özellikle enflasyon muhasebesinin uygulamaya girdiği 2023-12'de bir önceki senelerde beraber uygulama dahiline olduğu için şurada zaten görmüş olduğunuz gibi amortisman giderleri 660 milyondan birdenbire 10 milyara çıkmış gözüküyor. Yüksek oranda bir amortisman gideri etkisi olduğu gözüküyor. Daha sonradan da şuradaki bölüme baktığımız zaman şuradan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasıyla amortisman giderlerinin oldukça yüksek olduğu gözüküyor. Yıllık bazda da baktığımız zaman aynı etkiyi zaten burada da görmekteyiz. Bununla beraber şirketin nasıl diyelim faaliyet giderlerini önemli oranda amortisman giderlerinin etkilediğini söylemek tam da doğru olmaz. Neden? Şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Şimdi diyelim enflasyon muhasebesinin etkisiyle amortisman giderlerinin maliyetler içerisinde önemli bir yükseliş meydana geldi. Bu da satışları, bu da karların önemli oranda azalttı. Buradaki brüt kar marjına baktığımız zaman ani düşüşün satışların maliyeti tarafında amortisman giderlerinin etkisini olduğunu söyleyebiliriz. Buradan böyle bir çıkarım söylenebilir. Diğer taraftan da net faaliyet karı tarafında da aynı şekildeki düşüşü yine amortisman etkisi olarak söyleyebiliriz. Fakat bir aşağı indiğimiz zaman FAVÖK'te de aynı etkinin görülmesi aslında amortisman giderlerinin tam olarak karları etkilemediğini söyleyebiliriz. Çünkü eğer amortisman giderleri maliyetleri sadece tek başına etkiliyor olmuş olsaydı buradaki FAVÖK'te de FAVÖK'ün içerisindeki formüle baktığımız zaman burada yüklenen amortisman gideri FAVÖK'te aynı şekilde geri yükleniyor. Burada da bu düşüşün olmaması gerekirdi. Amortisman maliyetlerinin geri yüklenmesiyle beraber FAVÖK'te böyle bir düşüşün yaşanmamış olması gerekirdi. FAVÖK'te az önce belirttiğimiz gibi aynı oranda faaliyet karlarıyla beraber aynı oranda bir düşüşlerin meydana gelmesine karşılık yine de şirketin satışların maliyeti tarafındaki maliyet içerisindeki kalemleri incelediğimiz zaman en yüksek kalem olan ham maddenin maliyet içerisindeki yüzdesine baktığımız zaman burada da görmüş olduğunuz gibi 2021 ile 2025-3 arasında yıllık bazda bakıldığında 2021'de %86 ham maddenin maliyetler içerisindeki oranı %86, 2022'de %94 enflasyon muhasebesi başlamasıyla beraber %68'e düşen bir ham madde maliyeti olduğu gözüküyor. Burada da bu maliyetlerle beraber, ham madde maliyetiyle beraber bu dönemde bu maliyetlerin içerisinde bulunan bir kalemin aşırı yükselmesinden dolayı buradaki aslında düşüşün ana sebebi o olabilir. 2024 3'te 89, %89'dan 2025 3'te %85 olarak gerçekleşmiş. Yani burada da FAVÖK'te bahsetmiş olduğumuz çelişki olsa bile burada da satışların maliyeti içerisindeki ham madde maliyetinin fazla yükselmemiş olduğu gözüküyor. Yani şu tarihten itibaren ki satışların maliyetlerinin yükselmesinin ana sebebini ham madde maliyeti olarak söyleyemeyiz aslında. Bu kısım aklımızda dursun. Daha sonra ilk başta söylemiş olduğumuz gibi faaliyet karlarını aşağı çeken kalemlerden düşündüğümüz bir tanesi enflasyon muhasebesinin etkisi. Diğeri de Avrupa pazarındaki satışlarda meydana gelen rekabet ve karlardaki düşüşten mi kaynaklandığını bulmaya çalışıyorduk. Burada maliyetlerdeki etki ve amortisman etkisiyle beraber şimdi de şirketin Avrupa pazarında meydana gelen rekabetten kaynaklı mı
karlarda bir düşüşün meydana geldiğini incelemeye çalışalım. Avrupa pazarına geçmeden önce peki buradaki bahsetmiş olduğumuz durum neye sebebiyet veriyor? Maliyetlerde oluşan bu artış brüt karın az önce belirtmiş olduğumuz gibi aşağıya çekilmesine, dolayısıyla faaliyet karlarında düşmesine sebebiyet vermekte. Kar marjlarına baktığımız zaman da aynı durumun gözlemlendiğini göreceğiz. Şimdiye kadar faaliyet karlarında oluşan bu durumun enflasyon muhasebesi kaynaklı olarak değerlendirdiğimizden dolayı fiyat düşüşü de enflasyon muhasebesi kaynaklı olarak düşünülebilir. Az önce bahsetmiş olduğumuz FAVÖK'teki çelişkiyi konu dışına bırakacak olursak. Şimdi de diğer varsayımımız olan Avrupa'da oluşan veya oluşabilecek rekabet durumunu gelecekte Frotto'yu nasıl etkileyebileceği üzerinde durmamız gerekmekte. Kısa vadede mesela bir yıllık bir sürede Frotto'nun fazla etkilenmeyeceği gelecek açısından önemli bir gelişme olabilecek. Elektrikli araçların ise şu anda etkisinin tam oluşmadığı ve özellikle Asya firmalarının ticari araçlarda içten yanmalı motor üretimi olmadığından dolayı şimdilik ibre Frotto tarafında görülmekte. Zorluklar elektrikliye geçişin hızlanmasıyla başlayacaktır. Kısa vadede satışlarda artışlar gelebilir fakat önemli olan satış artışı olurken karlarında ne durumda olduğuyla alakalı olacaktır. Şu soruyu da sormadan geçmemeliyiz. Önümüzdeki 5 yılda oluşabilecek bu durum Frotto'yu nasıl etkileyecektir? Yani Avrupa'daki rekabet Frotto'yu nasıl etkileyecektir? Onu da değerlendirmemiz gerekiyor. Avrupa'da elektrikli araçlara geçişin hızlanması, Frotto'nun rakiplerinden önce davranarak elektrikli araç üretmesi bugün itibariyle bir avantaj sağlamakta fakat ileriki zamanlarda bu avantajı koruyabilmesi önemlidir. Rakiplerinin piyasaya girmesiyle beraber Frotto'nun elindeki pazar payını alabilmek için önemli oranda fiyat kırma durumu gerçekleşirse Frotto da mecburen fiyatları aşağıya çekecek fakat bu defada marjların düşmesiyle karlılık yine düşük kalacaktır. Avrupa'daki diğer rakiplerinden ziyade Uzak Doğu elektrikli araç üreticilerinin hafif ticari araçlar elektrikli modelleriyle piyasaya girmesiyle Frotto'yu oldukça zorlayacakları görülmekte. Frotto'nun ürettiği elektrikli modellerde ağırlıklı menzil 300 kilometre civarında olduğundan pazara girecek yeni firmaların menzili daha yukarı taşıması Frotto'yu zorlayacağı diğer konular arasında olduğu gözüküyor. Avrupa genelinde tüketici güvenleri zayıf, faiz oranları yüksek. Bu bireysel ve filo bazlı yeni araç alımlarında etkilenmelere neden oluyor. Bu durumda fiyat rekabeti çok daha önemli hale geliyor. Yeni giren üreticiler özellikle Asya markaları fiyatı baskılayarak Ford'un marjlarını tehdit edebilir. Toparlayacak olursak yeni giren firmalar elektrikli araçların Ford'a göre daha düşük fiyatlarda sunabilir. Maliyet avantajı olan firmalar fiyat duyarlılığı yüksek filo müşterilerini Ford'dan koparabilir. Elektrikli segment hala oluşum aşamasında. Bu geçiş döneminde marka sadakati zayıfladığı müşterilerin yeniden karar verdiği bir dönem olduğundan dolayı müşteriler artık hangi dizel van daha iyiydi değil, hangi elektrikli daha verimli, daha hızlı şarj oluyor gibi yeni kriterler seçimi yapıyor olabilir. Bu da Ford'un geçmişteki liderliğini korumada garantisini zayıflatabilir, rekabet tabanı zayıflar diyebiliriz. Peki bu durum neye yol açar? Ford Otosan gibi büyük oyuncular ya fiyat düşürerek rekabet eder. Bu durumda şirketin marjları düşer ve karlılığa etki eder. Ya fiyatı koruyup pazar kaybeder. Ciddi satış riski, satışların artışını etkiler. Ya da sadece filo dişi premium segmentte sıkışır. Bu da yine satışları etkileyecek bir faktör olarak gözüküyor. Buradaki bahsetmiş olduğumuz konular gerçekleşirse Ford Otosan gibi temettü ağırlıklı değer odaklı şirketlerde kar artışı eşittir hisse fiyatı artışı varsayımı çok güçlü olduğundan dolayı faaliyet karı ve net kar sabit kalırsa ya da düşerse, temettü büyümesi duraklarsa yatırımcılar hisseyi daha yüksek çarpan vermek istemezler. Bu da hisse fiyatının uzun süre yatay kalmasına veya düşmesine sebebiyet verebilir. Ve Frotto açısından bu kadar karamsal olmamakla beraber olabilecekleri tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada Ford'un avantajlı tarafları var elbette. Avrupa'da hafif ticari araçlar 2024'te yaklaşık 90 milyar dolar büyüklüğünde ve 2029'a kadar %7 oranında yıllık bir bileşik büyüme olacağını söylemiştik başta. Burada da 2029'da 98 milyardan 130 milyar dolara çıkacak olan bir pazarın olabileceği söyleniyor. Özellikle elektrikli
segmentte bu büyümenin ana motoru olacak gibi gözüküyor. E-ticaret, şehir içi lojistik ve karbon regülasyonu hafif ticari araç talebini destekleyecek en önemli yapısal etmenlerden oluştuğu gözüküyor. Ford Otosan Türkiye'de hem iç pazarda hem de ihracatta lider. Tedarik zincirlerinde avantajlı. Ancak iç pazarda kredi daralması dönemsel dalgalanmalara neden olabilir. Ford Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim merkezi. Romanya Craiova yatırımı da büyümeyi destekliyor. E-Transit, E-Custom, Torneo gibi elektrikli modellerde pazarda ilk adımı atanlardan. Ar-Ge yeterliliği, yazılım, otonom ve sistemde ve batarya yönetimi yatırımlarıyla Ford Otosan'ı güçlendiriyor. Aslında yukarıda bahsettiğimiz olumsuz durumların gerçekleşmemesi veya en az hasarla atlatabilmesi yollarda vardır elbette. Şirket mutlaka bu durumu düşünmüştür ve ona göre aksiyonlarını almıştır diye söyleyebiliriz. Biz sadece burada olabilecekleri, görmüş olduklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Muhtemelen şirketin buna karşı tedbirler de vardır. Sektör bazda şirketin genel bir durumunu, Avrupa pazarındaki durumunu inceledikten sonra şirketin son gelen bilançosuyla beraber son bilanço ve bir önceki seneye göre son gelen bilançoyu kıyaslamak istersek eğer şirketin finansallarının ne durumda olduğuna bakalım. Şirket az önce bahsetmiş olduğumuz gibi satışlarda son böyle 2025 3, 2024 3 desek son bir yılda bir önceki çeyreğe göre yıllık bazda satışlarında önemli bir artış olmamakla beraber şirketin faaliyet karlarında önemli bir düşüşün meydana geldiği gözüküyor. Yukarıda enflasyon muhasebesinin etkisinin amortismanlardan kaynaklı yoğun bir şekilde olduğunu söylemiştik. Biz bu grafikleri enflasyon muhasebesi olmasaydı ne olurdu? Bir de o şekilde incelemeye çalışalım. Gördüğümüz gibi enflasyon muhasebesi olmasaydı şirketin satışlarında önemli artışların yukarıya doğru devam ettiği gözükürken faaliyet karlarında yine bir düşüş olduğu gözüküyordu. Fakat enflasyon muhasebesi etkisinden kaynaklı meydana gelen düşüşler kadar bir düşüşün olmadığı gözüküyordu. Aynı şekilde varlıklardaki artışta aynı oranda yüksek oranda yukarıya doğru devam ettiği gözüküyordu. Bu da enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonraki grafik değişikliğinin ne derece şirketin faaliyetlerini değiştirdiğini bize gösteriyor aslında. Şimdi enflasyon muhasebesine döndürdüğümüz zaman az önceki grafiklerle bu grafiklerin arasında bir alakasızlığın olduğu aslında bize gözüküyor. Enflasyon muhasebesi uygulaması olmasaydı biz buradaki yapmış olduğumuz analizleri tam tersine bir analiz yapmış olacaktık. Şirketin varlıklarında önemli artışlar meydana geldi. Satışlarında önemli artışlar meydana gelirken faaliyet karlarında bir miktar düşüş olduğunu söyleyecektik enflasyon muhasebesi uygulaması olmasaydı. Buradaki grafikte bakmış olduğumuz gibi enflasyon şirketin faaliyet karlarında meydana gelen düşüşlerle beraber şirketin fiyatının nasıl hareket ettiğine bakacak olursak faaliyet karlarının düşüşleriyle beraber şirketin fiyatının da bir düşüş eğilimine girdiği gözüküyor fakat faaliyet karlarıyla aynı oranda düşmediği gözüküyor. Burada da şirketin bir temettü şirketi olduğu, temettü yatırımcıların tercih ettiği bir şirket olduğundan dolayı temettü yatırımcıları satmazsa eğer burada da aynı oranda faaliyet karların düştüğü oranda fiyatında aşağıya doğru düşmemesi normal olarak karşılanabilir. Şirketin borç tarafına baktığımız zaman finansal borçlarında çeyreklik bazda %2 oranında bir artışın olduğu gözükürken yıllık bazda da %13 oranında bir artış meydana gelmiş finansal borçlarda. Buna karşılık şirketin net borç tarafında ise %20 oranında çeyreklik bazda son iki dönem arasında bir azalmanın meydana gelmesiyle beraber yıllık bazda da %2 oranında bir artışın olduğu gözüküyor. Finansal borç artarken net borcun aşağıya doğru çekilmesi aslında bize şirketin nakit ve nakit benzerleri tarafından bir artışın meydana geldiğini gösteriyor. Burada da şirketin aşağıda da göreceğiz birazdan nakit üretebilme gücünün arttığını bize gösteriyor. Öz kaynaklar tarafına baktığımız zaman da öz kaynaklarda yıllık bazda da %1 oranda bir artışın gerçekleştiği gözüküyor. Çeyreklik bazda satışlara baktığımız zaman şirketin piyasa beklentisinin satışlar tarafında bir miktar altında, piyasa beklentisinin bir miktar üstünde gerçekleştiğini görüyoruz satışlar tarafında. Buna karşılık ise FAVÖK'te de
piyasa beklentisinin altında bir gerçekleşmenin meydana geldiği gözüküyor. Net kar tarafında da hemen hemen piyasanın beklentisinin seviyesinde geldiği gözüküyor. Bu beklentilerle beraber net karda bir önceki çeyreğe göre bir düşüş yaşanırken hem yıllık bazda hem çeyreklik bazda FAVÖK'te de senelik bazda bir düşüş yaşanırken çeyreklik bazda da bir küçük de olsa bir artışın olduğu, yani %5'lik oranda bir artışın olduğu gözüküyor. Satışlar tarafında ise çeyreklik bazda bir düşüş, yıllık bazda da yine bir düşüşün olduğu gözüküyor. Beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olsa bile. Bununla beraber marjlarına baktığımız zaman şirketin son çeyrekte çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe göre bir yükselme olsa da yıllık baza baktığımız zaman yıllık bazda bir önceki senenin aynı çeyreğine göre şirketin brüt kâr marjının da kaç bu onlardan 8'lere düştüğü gözüküyor. Yani yıl başından sonra ilk çeyreklerde marjlarda bir artışın olduğu gözlemleniyor. Bu da bize aslında bir artış değil, dönemsel bir artışın oluştuğunu gösteriyor. Brüt kârdaki artışa karşılık marjlarda da FAVÖK marjında da aynı oranda bir döngünün meydana geldiği gözüküyor. Burada eğer şuradaki gibi bir durum olmazsa şöyle yukarıya doğru marjların hareket etmesi şirketin karlılık açısından önemli bir katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Şirketin nakit akış tablosuna baktığımız zaman az önce yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi net borcu arttıran, net borcu aşağıya çeken kalemin nakit ve nakit benzerlerindeki artışın olduğunu söylemiştik. Burada da görmüş olduğunuz gibi kasaya giren gün sonunda kasaya giren nakitte önemli bir artışın meydana geldiği gözüküyor. Bu artışın sebebi de zaten işletme faaliyetlerinden nakit akışlarının özellikle son 3 çeyrekte nakit üretebilme gücünün arttığını ve son çeyrekte de önemli bir nakit ürettiğini görünüyor. Buradaki üretilen nakit yatırımlar çıktıktan sonra serbest nakit akışı tarafında da pozitif bir durumun gerçekleştiğini gösteriyor bize. Bu yukarıda bahsetmiş olduğumuz durumlara karşılık şirketin değerleme durumunda nasıl bir hareket olduğuna bakacak olursak, şirketin PK'sına baktığımız zaman değerinin şu anda mevcut değerinin 8.24, sektör ortalamasının bir miktar üzerinde ve 5 yıllık ortalamasının bir miktar üzerinde olduğu gözüküyor net kar tarafıyla incelendiğinde. Firma değeri FAVÖK rasyosuna baktığımız zaman güncel değerde sektör 11 iken şirketin değeri 9.83 olarak gözüküyor. Tarihi ortalamasının bir miktar üstünde, sektör ortalamasının bir miktar altında olduğu gözüküyor. Buradaki genel tabloya baktığımız zaman da firma değeri FAVÖK rasyosunun enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra ki grafiğine bakıldığında bir miktarda yukarıda olduğu söylenebilir. Ama sektörünün altında olduğu gözüküyor. Finansal yapı oranlarına baktığımız zaman net borç bölü FAVÖK rasyosu 2.23 biraz yüksek olmakla beraber hem sektörün üzerinde hem de tarih ortalamasının üstünde olduğu gözüküyor. Şöyle sektörü kapatacak olursak eğer burada 2.80 ile tarihi zirvesini görmüş. Son iki çeyrekte de aşağıya doğru düşmüş gözüküyor. Yani 2.83, yani 3'ün altında olan değerler normal olarak değerlendirilebilir ama şuradan itibaren yukarıya önemli bir artış olduğu gözüküyor net borç bölü FAVÖK rasyosunda. Genel olarak şirketin finansallarını inceledikten sonra geleceğe yönelik beklentiler üzerinde durmaya çalışalım. İlk olarak aracı kurum beklentilerinde aracı kurumlar flota hakkında ileriye dönük nasıl bir beklenti içerisinde olduklarını inceleyelim. Daha sonra da şirketin kendi açıklamış olduğu geleceğe yönelik beklentiler üzerinden flota şirketi gelecekte yani 2025 sonunda nasıl bir beklenti içerisinde olduğuna bakalım. Aracı kurumların son 3 aylık beklenti ortalamalarına baktığımız zaman şirketin 2025-12 döneminde ortalama olarak 802 milyarlık bir ciro beklentisi, 64 milyonluk bir FAVÖK beklentisi ve 50 milyonluk bir net kar beklentisine karşılık son 3 ay belirtilen hedef fiyatlara göre de 141 liralık bir 2025-12 sonunda bir hedef fiyatın oluşabileceği tahmininde şirketler bulunmuşlar. Buna göre şirketin burada da grafikte de buradaki ortalamaları grafik bazda baktığımız zaman da şu anda mevcut olan bu durumdayken yılbaşı 2025'in sonunda da bu şekilde sonuçlanacağını aracı kurumlar tahmin etmişler. Buna karşılık fiyata baktığımız zaman da şu anda cari fiyatı 86 lirayken ortalama 139-141 arası bir ortalama fiyat tahmininin oluşabileceğini 2025 sonunda
tahmin etmiş aracı kurumlar. Buna karşılık da %60 oranında bir potansiyelin olabileceği aracı kurumlar tarafından tahmin ediliyor. Şirketin geleceğe yönelik beklentilerine bakacak olursak, şirketin geçen seneye oranda yurt içi satışlarında geçen seneye satışlarına oranla %16'lık bir daralma olacağı, yurt dışı satışlarında ise %15 oranında bir gelişme olacağı tahmin edilirken, toplam bazda baktığımız zaman da hem yurt içi hem yurt dışında genel toplama baktığımız zaman da genel olarak %10 oranında adetsel bazda bir artışın meydana gelebileceği düşünülüyor. Şirketin yayınlamış olduğu geleceğe yönelik beklentiler tablosu üzerinden, adetsel beklentiler üzerinden basit bir hesaplama yapacak olursak eğer, 2025-12 yıl sonunda şirketin elde edebileceği, bu adetler gerçekleşirse elde edebileceği cironun ne olabileceğini hesaplamaya çalışalım. Böyle bir basit bir Excel tablosu alırsak elimize eğer, şirketin, öyle biraz düşürelim. Şirket 2025-12 döneminde, yani yıl sonunda 90 ile 100 bin arasında bir yurt içi satış adedi belirlemiş. Biz bunu ortalamasını 95 bin olarak alırsak, yurt dışında da 610 bin ile 630 bin arasında bir satışın gerçekleşeceği gözüküyor. Bunu da 630 olarak alalım. Daha önceki başta bahsetmiş olduğumuz şirketin satışlarıyla birim fiyatlarının çıkarmış olduğumuz hesaba göre, eğer birim fiyatlarını aynı şekilde baz alırsak, Türkiye satışlarında 1 milyon 350 bin, yurt dışı satışlarında da 950 bin birim fiyatı aldığımız zaman şirketin yıl sonundaki cirosu yurt içinde 128 milyar, yurt dışında da 598 milyar olarak gözüküyor. Bunun da toplamına baktığımız zaman 726 milyonluk bir cironun gerçekleşeceği gözüküyor bugünkü veriler üzerinden. Buna karşılık şirkette 7,5 oranında bir FAVÖK marjı olabileceğini tahmin etmiş. Bu ciroya karşılık şirket 7,5 FAVÖK marjına göre 54 milyarlık bir FAVÖK'ün gerçekleşebileceğini öngörmüş. Peki bu normal veriler üzerinden oluşan gerçekleşme oranları. Buna karşılık da şirket bugünkü çeyreğe göre bir değerlendirme yaptığımız değerlendirme bugünkü çeyreğe göre. Buna peki yıl sonuna göre %20 oranında bir enflasyon koyarsak, bu oranı siz isterseniz daha farklı olarak koyabilirsiniz. Bu %20 farkı koyarsak eğer, yıl sonunda 872 milyarlık bir cironun, buna karşılık da 65 milyarlık bir FAVÖK'ün oluşabileceği gözüküyor. Bunlara istinaden bu şekilde bir gerçekleşme olursa eğer, bugünkü yıllıklandırılmış FAVÖK verisine baktığımız zaman 39 milyarlık bir FAVÖK geliri olduğu gözüküyor. 40 milyar olsa 54 milyara, öyle hesaplamamızı da önümüze alırsak eğer, şu anda mevcut 39 milyarlık bir FAVÖK var yıllıklandırılmış bazda. Bu yıl sonunda yaptığımız hesaplamalara göre 54 milyar ve %20 üzerine koyduğumuz zaman 65 milyarlık bir FAVÖK gerçekleşeceği gözüküyor. Buradaki FAVÖK üzerinden gittiğimiz zaman %20 koymasak bile nereden baksak aracı kurumların tahminlerinin gerçekleşebileceği gözüküyor. Tabii buradaki durumun gerçekleşebilmesi için tabii buradaki cironun ve FAVÖK'ün tutturulması gerekiyor. Zaten burada da aracı kurumlar ortalamalarında 64 milyonluk 64 milyarlık bir FAVÖK ortalaması olduğu gözüküyor. Hemen hemen bizimkiyle aynı hesaplamayla olmuş gözüküyor. Burada da tabii bir şey karşımıza çıkıyor. Tabii buradaki hesaplamalar çok matematiksel formülasyonlu hesaplamalar değil. Görmüş olduğumuz gibi basit bir hesaplamayla aracı kurumlarında yapmış olduğu hesaplamaları biz de basit olarak bulabiliyoruz. Bunu da ne yapacağız? Firma değeri FAVÖK rasyosu üzerinden giderek biz de buradaki fiyatı ona göre hesaplayabiliriz. Bu da aslında 4 işlemin olduğu bir hesaplama yöntemi. Bu da basit yoldan bulunabilir aslında, ama burada SPK'nın şeyi gereği fiyatı belirtmemize gerek yok. Riske girmeye de gerek yok diyelim. Buraya kadar anlattığımız konular çerçevesinde şirketi hangi aracı kurumlar hangi sebeplerden dolayı model portföylerine katmışlar, ona bakacak olursak, burada görmüş olduğunuz gibi e, buradaki aracı kurumlar Froto şirketini portföylerine almış gözüküyor.
Alma sebepleri de ben okumayacağım, konu uzamasın diye buradaki yazıları siz okuyabilirsiniz. Alma sebebi: Anadolu Yatırım neden model portföyüne eklemiş? Halk Yatırım neden portföye eklemiş? Ve tacirler neden portföye eklemiş? Sebeplerini, portföy ekleme sebeplerini detaylı olarak açıklamışlar burada. Buradan da siz de değerlendirebilirsiniz. Şirketin fiyat grafiğine bakacak olursak pandemiden sonra şirket özellikle pandemiden 2024 Mayıs ayına kadar belli dönemlerde tepeler yaparak daha sonradan yataya sarmış. Bu şekilde son döneme kadar gelmiş gözüküyor. Pandemiden sonra önemli bir yükselişin olduğu gözüküyor. 4.97'den 126 lira kadar, 124 lira kadar çıkan bir fiyat grafiği mevcut Froto'da. Bu da önemli bir artışın olduğunu bize gösteriyor 4 senede. Son olarak yapmış olduğu yükselişten sonra şu anda 2024 Mayıs'tan, yani son bir yıldır da düşüş trendinde olduğu gözüküyor. Bu düşüş trendini tabii fiyatın bu düşmesini daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi aynı dönemde de karlardaki düşüşlerden beraber fiyatında düştüğünü görüyoruz. Burada teknik açıdan baktığımız zaman bu düşüşün geri dönme ihtimalinin ne zaman olabileceğini hesap etmeye kalkarsak, yani şöyle bir düşüş trendi çekersek buradaki trendte de böyle bir zamansallık, böyle dik yukarı çıkmayacağına göre bir aylık bir zamansallık aldığımız zaman 94-95 civarlarında bir direncinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu dirençle beraber şirketin sabit aralıkta hacim profili üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman da hangi bölmelerde, hangi bölümlerde, yani hangi fiyatlarda daha çok alım satım yapıldığını inceleyecek olursak şöyle baştan sona doğru gidelim. Buradaki düşüşten bugüne kadar oluşan grafikte 92 liralarda bir önemli bir direncin olduğu gözüküyor. Yani çok yoğun alım satım olayı burada yapılmış. Burada da şurada bir direnç var. Burayı da geçerse, 82'lik direnci geçerse kısa vadede 92'ye doğru bir hareketlenme olabileceği söylenebilir. Buradaki aralığı şöyle, şu düşüşün başladığı dönemden alırsak bu düşüşte en fazla alım satım nerede yapılmışa bakacak olursak yine hemen hemen 92 seviyesinde olduğu gözüküyor. Yani buraya baktığımız zaman 92 seviyesi şirket açısından önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Buradan itibaren aldığımız zaman da yine aynı 91-92 seviyelere çıktığı gözüküyor. Burada demek ki şirketin hem kısa vadede hem uzun vadede 92 seviyelerinden önemli bir alım satım yapılmış gözüküyor. Burası önemli bir direnç. Eğer buradaki direnci aşacak olursa yukarıya doğru bir hareketlenme beklenebilir. Bu hareketlenme de ilk etapta 101 civarları, 102 civarları beklenebilir. Tabii bu hareketin beklenebilmesi için yukarıda bahsetmiş olduğumuz konuların gerçekleşmesi gerekir. Yani satışların artmasıyla beraber şirketin karlarının da yukarıya doğru çıkmasıyla beraber buradaki dönüş de yukarıya doğru hareketlenecektir. Hem sabit aralıklı hacim profili hem de trend çizgisine baktığımız zaman hemen hemen aynı seviyelerde bir dönüşün olabileceğini görebiliyoruz. Burada da teknik açıdan baktığımız zaman fiyatın 92'ler önemli bir direnç olarak karşısına çıkıyor. Genel olarak bir toparlama yapacak olursak şirketin Avrupa pazarında ne durumda olduğu, Avrupa pazarında risklerinin ne durumda olduğunu incelemeye çalıştık. Bu durumlara karşılık şirketin satışlarının artmamasına karşılık faaliyet karlarının, pardon, satışlarının düşmemesine karşılık faaliyet karlarında meydana gelen düşüşlerin sebeplerini araştırmaya çalıştık. Bununla beraber faaliyet karları düşerken otomatikman şirketinde fiyatının son bir yılda aşağıya doğru düştüğünü gözüküyor. Bu da tabii faaliyet karı düşerken bu normal olarak karşılanabilir. Buna karşılık şirketin geleceğe yönelik beklentileri içerisinde de aracı kurum beklentileri ve şirketin kendi geleceğe yönelik beklentilerinin arasındaki ilişkiyi hesaplamaya çalıştık. Bu ilişkinin neticesinde aracı kurum beklentilerinin normal bir beklenti olduğu, şirketin yapmış olduğu geleceğe yönelik beklentiler gerçekleşirse bu beklentilerin oluşabileceğini gözlemlemiş olduk. Tabii buradaki durum
durum Avrupa'daki rekabet durumuna biraz da bağlı olduğu söylenebilir. Evet, yapmış olduğumuz Froto analizimiz şimdilik bu kadar. Yapmış olduğumuz analizi beğenirseniz paylaşmayı, bizlere de kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi tercih edebilirsiniz. Bize destek vermeniz bizim de motivasyonumuzu arttırmayı sağlayacaktır. Şimdilik hoşça kalın. Diğer analizlerde buluşmak dileğiyle.